Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yeşil tepelerin ve geniş çayırların arasında küçük bir köy varmış. İşte bu köyde başından hiç çıkarmadığı kırmızı başlıyla dolaşan neşeli bir kız yaşarmış. Köyde herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Kırmızı başlıklı kızın kalbi çok iyiymiş. İnsanlara yardım etmeyi severmiş. Çiçekleri inceler, hayvanlarla konuşurmuş. Ama küçük bir özelliği daha varmış. Biraz fazla meraklıymış. Bir sabah güneş köyün üzerinde yumuşacık ışıklarını sererken annesi mutfakta bir sepet hazırlıyormuş. Sepetin içine mis gibi kokan çörekler koymuş. Biraz bal eklemiş ve bir de sıcak çorba hazırlamış. Sonra kızına seslenmiş. Yavrum, kırmızı başlıklı kız koşarak mutfağa gelmiş. Efendim anne. Annesi gülümsemiş. Büyük annen bugün biraz hasta. Bu sepeti ona götürür müsün? Kırmızı başlıklı kız, tabii götürürüm demiş ve sepeti almış. Annesi kapıya kadar gelmiş ve tembihlemiş. Ormandan geçeceksin. Aman sakın yoldan ayrılma ve dikkatli ol lütfen. Kız başını sallamış. Merak etme anne. Ama merak etmek zaten onun en sevdiği şeymiş. Kırmızı başlıklı kız ormana girmiş. Güneş ağaçların arasından süzülüyormuş. Kuşlar dallarda şarkı söylüyormuş. Kız yürürken yerde bir papatya görmüş. Durmuş. Ne kadar güzel. Bir tane koparmış. Biraz ileride mor çiçekler görmüş. Büyük annem bunları çok sever demiş ve biraz daha toplamış. Tam o sırada çalıların arasından bir ses gelmiş. Merhaba küçük kız. Kız dönüp bakmış. Karşısında bir kurt duruyormuş. Ama bu kurt masallardaki korkunç kurtlara pek benzemiyormuş. Biraz meraklı, biraz sakar ve biraz da fazla konuşkanmış. Kurt sormuş. Bu güzel günün sabahında nereye gidiyorsun? Kız cevap vermiş. Büyük anneme gidiyorum. Kurt sepeti merakla incelemiş. Sepette ne var? Çörek ve çorba. Kurt iç çekmiş. Ah, çörek. Sonra sormuş. Büyük annen nerede yaşıyor? Kız hiç şüphelenmeden anlatmış. Ormanın öteki tarafında büyük meşe ağacının yanındaki küçük evde yaşıyor. Kurt içinden bir plan kurmuş ve hızla koşmaya başlamış. Bir süre koştuktan sonra kurt durmuş. Derin bir nefes almış ve kendi kendine konuşmaya başlamış. Tamam kurt kardeş, sakin ol. Bu çok büyük bir görev. Biraz yürümüş. Önce eve gideceksin, sonra büyük anne gibi davranacaksın. Tam o anda bir ağaca çarpmış. Güm! Burnunu tutmuş. Canı çok acımış. Ve kendine planın ilk notu yürürken ağaçlara çarpmamak demiş. Ve yürümeye devam ederken düşünmüş. Peki büyük anne gibi nasıl konuşulur? İnce bir sesle denemiş. Oh yavrum hoş geldin. Sonra kendi sesini duyunca irkilmiş. Yok bu pek inandırıcı olmadı. Tam o sırada ayağı bir ağacın köküne takılmış ve yuvarlanmış. Ayağa kalkmış ve yine kendine tamam ikinci not ağacın köklerine de dikkat etmek gerekiyor. Sonra mırıldanmış. Büyük anne olmak gerçekten zor bir işmiş. Kurt sonunda eve varmış. Kapıyı çalmış. Büyük anne içeriden seslenmiş. Kim o? Kurt ince bir ses çıkarmaya çalışmış. Ben torunun. Ama sesi hala kalınmış. Büyük anne kapıyı aralamış. Kapıyı açınca karşısında kurdu görünce şaşırmış. Kurt içeri atlamış. Ama önce sandalyeye,
Sonra halıya takılmış ve sonra masaya çarpmış. Büyükanne kollarını bağlamış. Bu giriş miydi yoksa küçük bir kasırga mı? Kurt utanmış. Biraz ikisi de demiş. Sonra büyükanneyi dolaba saklamış. Dolaptan büyükanne bağırmış. Ben bu plandan hiç hoşlanmadım. Kurt cevap vermiş. Ben de henüz tam çözemedim. Kurt etrafa bakmış. Masada bir gözlük varmış. Gözlüğü takmış ve aynaya bakmış. Kurt olduğum daha net görünüyor demiş. Sonra başına bir şal bağlamış. Ama kuyruğu dışarıda kalmış. Dolaptan büyükanne bağırmış. Benim kuyruğum yok. Kurt cevap vermiş. Bugün olabilir. Sonra yatağa uzanmış. Ama beklemek ona çok sıkıcı gelmiş. Kendi kendine mırıldanmış. Plan yapmak kolaymış. Beklemek zor. Bir süre sonra kapı açılmış. Kırmızı başlıklı kız içeri girmiş. Büyük anne ben geldim. Yatağa yaklaşmış. Bir süre bakmış. Sonra sormuş. Büyük anne kulakları neden bu kadar büyük? Kurt cevap vermiş. Seni daha iyi duymak için. Kız biraz daha yaklaşmış. Gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görmek için. Kız başını eğmiş. Dişlerin neden bu kadar büyük? Kurt heyecanla bağırmış. Seni daha iyi. Kız elini kaldırmış. Dur. Kurt durmuş. Ne oldu? Demiş. Kız sakince söylemiş. Büyük anne, sen neden bu kadar tüylüsün? Kurt bir an düşünmüş. Beklemediği bir soruymuş bu. Sonra cevap vermiş. Orman modası. Tam o sırada dolaptan büyük anne bağırmış. Yalan söylüyor. Tam o sırada kapı açılmış. Avcı içeri girmiş. Ama içeride kavga yerine konuşma görünce şaşırmış. Büyük anneyi dolaptan çıkarmış. Kurt başını eğmiş. Sanırım biraz yanlış kararlar verdim demiş. Kırmızı başlıklı kız sepeti açmış. Yanlış yapmak kötü değildir ama doğruyu seçmek her zaman mümkündür. Sonra çörekleri çıkarmış ve o gün ormanda çok tuhaf bir şey olmuş. Bir kurt, bir kız, bir büyük anne ve bir avcı aynı masada çörek yemiş. Ve o günden sonra herkes şunu bilirmiş. Ve o günden sonra ormanda herkes şunu bilirmiş. Köklere takılmadan ve kuyruğunu saklamadan sakar kurtlar bile büyük dersler çıkarabilirmiş.